Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çiçek çanta öreceğim ve nasıl örüldüğünü sizlere anlatacağım. Bu şekilde boşluklu bir model. İçine isterseniz astar dikebilirsiniz. Ben kese kullanacağım. En son onu da gösteriyor olacağım zaten. Çiçekler 12 yapraklı, daha büyük veya daha az yapraklı yapmak mümkün. Yakından bakalım. Örerken pamuklu iplik kullandım. Ama isterseniz farklı çeşitteki iplerle de örebilirsiniz. Tek renk de örülebilir elbette. Ben rengarenk örmeyi tercih ettim. Örerken dediğim gibi pamuklu ip kullanacağım. Bu şekilde esneme yapmayan türde bir ip. İpinize uygun tığ seçebilirsiniz. 3 milimetrelik tığ kullanacağım. Bir de makasa ihtiyacım var elbette. Bu çantamızın gövdesi. Ben bir sıra daha yükselteceğim. Daha sonra çantanın taban ve askı kısmını öreceğim. Video içerisinde bu detaylardan bahsediyor olacağım. Şu an görüntü bu şekilde. Minik bir çanta örmek istedim. Onun için bir sırada 6 tane çiçek motifi kullandım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha geniş yapmak isterseniz bunu 6 yerine 10 da yapabilirsiniz elbette. Önce çiçek motifinin nasıl örüldüğünü anlatacağım. Daha sonra bu çantaya nasıl tutturacağımızdan bahsedeceğim. Belki dikiş yöntemi de kullanılabilir. Ama ben örerken tutturmayı tercih ettim. Görüntüsü de bu şekilde oluyor. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sihirli halka metoduyla başlayacağız. İsterseniz bu şekilde parmağınıza dolayıp sihirli halka yapabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi zincir çekerek de yapabilirsiniz. Kilitledim ve 2 tane zincir yapıyorum. İlk zincirin içerisine 6 tane sık iğne, ilmek çıkardım, ikisini ördüm. Tekrar aynı noktada sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin içerisine batacağım ve kayma dikişiyle sıramı kapatacağım. Kapatırken ben renk değişikliği yapmak istiyorum. Siz isterseniz bu şekilde kapatıp ipi kesebilir ve yeni rengi herhangi bir noktadan sabitleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben kapatırken renk değiştireceğim. İlmeğimi çıkardım. Geçmek istediğim rengi parmağıma dolayacağım. Bununla birlikte ördüm. Biraz sıkıladım. Zincir çekiyorum. Toplam 12 tane zincir çekeceğim. Yaprak uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o kadar çekebilirsiniz. 12 zinciri yaptım. Aynı noktaya batarak buraya sabitliyorum. İlmek çıkardım. Kayma dikişi. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Bu zinciri buraya sabitliyorum. Tekrardan 12 zincir. Aynı noktaya zinciri sabitliyorum. On iki zincirimi yapıyorum. Yanındaki ilmeğe batarak zinciri buraya sabitliyorum. Tekrardan 12 zincir. Aynı noktaya bu zinciri sabitliyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar toplamda 12 tane yaprağım olacak. Sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Şu an 11 tane yaprak var. Başlangıçta bir tane yaprak yapmıştık aynı noktada. Son yaprağı da başlangıç yerine sabitliyorum. Böylece yaprak sayısı 12'ye tamamlanmış oldu. Bir zincir yapıp burada ipi kesebiliriz. Dediğim gibi birleştirirken örerek birleştirmemiz gerekiyor. O yüzden bir tane tamamlanmış motife ihtiyacımız var. Daha sonra bir tane çember oluşturacağız ve çantamızı istediğimiz boyutta ayarlayabileceğiz. Ben yan yana 6 tane kullandım demiştim. Bu şekilde ikişer yaprak tutturarak 6 tane motifi birleştirdim. Şimdi ben bu çanta üzerinde nasıl birleştirmeniz gerektiğini anlatacağım. Dediğim gibi siz bir tane motifi tamamlayın ve videonun ilerisinde anlatıyor olacağım. Çiçek motifini anlattığım şekilde başlıyoruz ve 6 tane zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabitleyeceğim yaprağı seçmem gerekiyor. Şimdi benim yapraklarım 12 tane olduğu için 4 üst tarafta, 4 alt tarafta, ikişer de yanlara verdim. Eğer 16 tane ise yaprağınız ona göre ayırabilirsiniz. Bu 4 yaprakların bu ikisiyle ve bu ikisiyle tutturma işlemi yapacağım. Böylece hem bu motife tutulmuş olacak hem de bu motife tutulmuş olacak. 6 tane zincirimi yaptım. Yaprağın içine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan 6 tane zincir. Aynı noktaya batarak yaprağımı sabitliyorum buraya. Tekrardan 6 zincir. Hemen yanındaki yaprağı sabitleyeceğim için bir tane sık iğne. 6 zincir. Hemen yanındaki ilmeğe batarak sabitliyorum. Bakalım. Bu şekilde görünmesi gerekiyor. Buradaki iki yaprağı da bu kısımda öreceğim motifle sabitlemem gerekiyor. Şimdi öreceğim iki yaprağı da bu beyaz motifin üzerinde sabitleyeceğim. Hemen yanındaki iki yaprak. 6 tane zincir yapıyorum. Yaprağa bir tane sık iğne ve 6 zincir. Geri motife dönüp yaprağımı tamamlıyorum. 6 zincir. Yanındaki yaprağa sık iğne. Tekrar 6 zincir. Zinciri sabitledim. Bakalım nasıl göründüğüne. Evet. Bu şekilde görünmesi gerekiyor. Şimdi diğer yaprakları sabitlememe gerek olmadığı için 4 tanesini buraya ördüm. Kalan 8 yaprağı da anlattığım şekilde örmeye devam edeceğim. Başta çantanın çevresini oluştururken aynı mantıkla üst üste ikişer tane yaprak sabitledim. Daha sonra bu şekilde yan çevirdim ve aşağıya doğru anlattığım şekilde tutturmaya başladım. Şimdi ben bu yaprağı tamamlayayım. Daha sonra bir kere daha göstermek istiyorum nasıl sabitlemeniz gerektiğini. Bu şekilde görünüyor. Yeni çiçeğe başladım ve 6 tane zincirim var. Tutturma işlemi yapacağım. En son tutturduğum yaprak burada. Sağ tarafında kalan bu iki yaprağı tutturma işlemi yapacağım. Şöyle çevireyim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 6 tane zincir. Anlattığım gibi zinciri buraya sabitliyorum ve tekrar 6 tane zincir.
Hemen yanındaki yaprağı sabitleyeceğim. O yüzden sık iğne yapıyorum. Ve kalan 6 zincir. Anlattığım şekilde sabitliyorum. Bakalım nasıl göründüğüne. Bu şekilde. Şimdi öreceğim 2 yaprağı bu beyazın bu 2 yaprağına sabitleyeceğim. Daha sonraki 2 yaprağı alttaki mor yapraklara sabitleyeceğim. Ve bu şekilde 2, 4, 6 tane yaprağı sabitlemiş olacağım. Daha sonra kalan yaprakları desen üzerinde tamamlayacağım. Devam edelim. 6 tane zincir. Beyaz yaprağa geçtim. Alttaki yaprak. Sık iğne yapıyorum. Yeni yaprak için 6 zincir. Ve diğer yaprağa da bunu sabitliyorum. Tekrardan 6 zincir. Bundan sonra öreceğim 2 yaprağı da alt taraftaki mor yaprağı sabitleyeceğim. Ve bu şekilde buraya tutturmuş olacağım. Bunu toplamda 6 motif olana kadar devam ettiriyoruz. Daha sonra çantanın taban kısmını anlatacağım sizlere. Çantanın gövdesini tamamladım. Toplamda 30 tane çiçek motifi kullandım. Bu şekilde kabaca ölçüsünü vermem gerekirse 19 santim genişlik, boyu da 25-26 santim. Şimdi ben bu çantanın taban ve askı kısmını yapacağım. Yaparken de tek renk ip kullanmak istiyorum. Dilerseniz onu da renkli renkli yapabilirsiniz. İpime bir tane düğüm yapıyorum. Bu sağ çiçekten başlamak istedim. İstediğiniz çiçekten başlayabilirsiniz. Üste kalan 4 yapraktan bu 1, 2, ikinci yaprağı sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir. Yanındaki yaprağa sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Yanındaki yaprağa ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir. 4 zincirden sonra diğer yaprağa geçerken yine köşedeki yaprağa ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Yanındaki yaprağa sık iğne. 2 zincir. Yanındaki yaprağa sık iğne. 2 zincir. Pardon, 3 zincir. Son yaprakta ikili trabzan yapıyorum. Diğer yaprağa geçerken 4 tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Sık iğne. 2 zincir. Sık iğne ve 3 zincir. Son yaprakta ikili trabzan yapıyorum. Görüntü bu şekilde. Bu işlemi başlangıç yerime kadar devam ettireceğim. Çantanın çevresini dolanacağım. Bahsettiğim gibi örerek devam edeceğim.
Başlangıç yerine kadar devam ettim. Burada kalan son yaprağıma bir tane ikili trabzan yapacağım. Öncesinde 4 tane zincirimi çektim ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir. İlk yaptığım sık iğnenin içine batarak kayma dikişi ile sıramı kapatıyorum. İlmek çıkardım, kayma dikişi. Yeni sıraya başlarken bir zincirle başlıyorum. Her ilmek üzerinde birer tane sık iğne yapacağım. Aynı noktadan başlıyorum. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekmiştik. 2 zincir noktasında 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine bir tane, 3 zincir olan yerde 3 tane sık iğne, 4 zincir olan yerde de 4 tane sık iğne yapacağım. Burada bir tane ikili trabzanımız var. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum. Boşlukta 4 tane. Gördüğüm her ilmek üzerinde bir tane sık iğne yapacağım ve bunu başlangıç yerine kadar devam ettiriyorum. Sıranın sonundayım. İlk ilmeğe batıyorum. Kayma dikişiyle sırayı kapatıyorum. Bir zincir. Gördüğüm her ilmek üzerinde birer tane sık iğne yaparak bunu birkaç sıra boyunca devam ettirmek istiyorum. Yine ilk ilmekten sık iğne ile başlıyorum. Gördüğüm her ilmek üzerinde bir tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna geldiğimde çevresini dolanacağım çantanın. Sıra sonuna geldiğimde buradaki ilmeğe batarak kayma dikişiyle sıramı kapatacağım ve bir zincirle yeni sıraya başlayacağım. Bu şekilde çantanın çevresine sık iğneler yapıyorum. Üç sıra boyunca örgüye devam ettim. Artık askı kısmına geçiş yapacağım. O yüzden orta noktayı bu şekilde belirledim. Hem önde hem de arkada. Siz de isterseniz ilmekleri sayabilirsiniz ya da mezurayla ölçüp orta kısmı belirleyebilirsiniz. Başlangıç yerindeyim. Yine bir zincirle başlıyorum. İşaretleyiciden önce ne kadar açıklık istiyorsanız oraya kadar sık iğne yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kalana kadar sık iğnelere devam ediyorum. Sık iğneleri yaptım. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Bu zincir askı boyunu belirleyecek. Ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. %50 zincir yaptım. Bu şekilde buraya tutturduğumda elde tutulan bir çanta istediğim için bu şekilde görünecek. Yine orta noktadan geriye 5 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmeğe sık iğne ile bu zinciri tutturuyorum. Şimdi diğer noktaya kadar sık iğnelere devam edeceğim ve burada tekrarladığım işlemi orada da tekrarlayacağım. Daha sonra çantanın çevresini dolanıp başlangıç yerine kadar sık iğnelere devam edeceğim. Sıranın sonuna geldim. Kayma dikişiyle kapattım. Bir zincir. Yine sık iğne ile devam ediyorum ve askının olduğu kısma kadar örüyorum. Askı kısmı bu şekilde zincir olarak kalsın isterseniz burada bırakabilirsiniz aslında. Ama ben bu zincirlere de birer tane sık iğne yapmak istiyorum. Her zincir üzerinde bir tane sık iğne yapacağım.
50 tane zincir çekmiştim. 50 tane sık iğne olması gerekiyor. Ve her ilmekte dediğim gibi bir tane. ...50 ilmeğe de sık iğnemi yaptım. Ve geri kalan sık iğnelere devam edeceğim. Diğer askı kısmına geldiğimde burada yaptığımı burada da tekrarlayacağım. Askı kalınlığı ne kadar olsun isterseniz bu işlem o kadar devam edebilirsiniz. Başlangıç yerine geldiğinizde yine bir zincirle bir üst sıraya çıkıp artık askı üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Ben bir sıra daha askıyı büyütmek istiyorum. Daha sonra üst kısımda işim bitmiş olacak. Burada tekrarladığımı bu askıda da tekrarlayacağım ve bir sıra daha öreceğim. Şimdi sık iğnelere devam ediyorum. O kısımları göstermek istemiyorum tekrarlayacağım için. Askı kısmını tamamlayayım. Daha sonra taban kısmını anlatacağım. Askı kısmı 2 sıra olana kadar ördüm ve başlangıç yerindeyim. İpimi kesiyorum. Daha sonra bunu iğneyi de iç kısımda gireceğiz. Şu an görüntüsü de bu şekilde. Alt kısım için minik bir taban örmek istiyorum. Bunu kenara koyalım. Taban kısmı için zincir yapmam gerekiyor. Çantanızın genişliğine göre zincir sayısını belirleyebilirsiniz. ...26 tane zincir çektim. Sık iğne ile başlıyorum. İlk yaptığım sık iğneye bir tane işaretleyici takıyorum başlangıç yerini karıştırmamak için. Ve sıra sonuna kadar her ilmekte bir tane sık iğne yapıyorum. Son ilmeğe kadar sık iğneleri yaptım. Son ilmekte 2 tane daha sık iğne yapıyorum ve dönüşü sağlamış oldum. Başlangıç yerine kadar her sık iğnenin karşısına bir tane daha sık iğne yapacağım. Başlangıç yerine kadar devam ettim. Bu noktada da 2 tane sık iğne yapıyorum. Yeni sıraya başlarken işaretleyicimi çıkardım. İlmeğimi taktım. Yeni sıraya başlarken çift ile başlıyorum. Yani ilk ilmekte 2 tane sık iğne yapacağım. İlkini yaptım. Aynı noktada bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmekte bir tane sık iğne yapacağım. Buradaki 3 ilmeğe gelene kadar bunu tekrarlayacağım. O 3 ilmekte artışlar yapacağız. O kısma kadar örüyorum. Üç tane ilmeğimin olduğu noktaya kadar devam ettim. Her birinin üzerinde 2 tane sık iğne yapıyorum. İlkini yaptım.
Hemen yanındakine de 2 tane sık iğne ve yanındakine de 2 tane sık iğne. Diğer noktaya kadar her ilmek üzerinde bir tane sık iğne ile devam edeceğim. İşaretleyiciden önceki 2 ilmek üzerinde artış yaparak sırayı bitireceğim. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıranın sonunda 2 tane ilmek kaldı. Her ikisinin üzerinde 2 tane sık iğne yapıyorum. Yeni sıraya geçeceğim için işaretleyicimi taşıyorum. Ve yine çift ile yeni sıraya başlıyorum. Yine bu artış noktasına kadar her ilmekte bir tane yapacağım. Burada 6 tane oldu ilmeğimiz, 3'tü. 6 olan ilmeklerde artışlar yapacağım. O kısma kadar örüyorum. Altı tane ilmeğimin olduğu noktaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya kadar artışlar yapacağım. İlk ilmekte çift yapıyorum. İkinci ilmekte tek yapıyorum. Üçüncü ilmekte çift. Dördüncü ilmekte tek. Beşinci ilmekte çift. Ve altıncı ilmekte tek. Bu şekilde dönüşü sağlamış oldum. Şimdi diğer noktaya kadar her ilmekte bir tane yapacağım. İşaretleyiciden önce 4 ilmek kalana kadar tekrarlayacağım. Dört ilmeğim kalana kadar devam ettim. Şu detaydan bahsedeyim. Çift ile başlamıştık. Bakın aynı noktada 2 tane V noktası görünüyor. Bir çift bir tek yapmış olduk. Şimdi geriye doğru bakarsak burada da bakın çift noktalarımız belli oluyor. 1, 2, 3, 4 ilmeğim kaldı ve artırma yaptığım nokta burada bakın belli oluyor. Şimdi ben çift tek yapacağım ve 4 ilmeğimi örmüş olacağım. Zaten başlangıçta da çift ve tek yapmıştık. O yüzden 4 tane ilmeğe ihtiyacım var. İlk çifti yapıyorum. Yanına bir tane tek. Bir tane çift. Bir tane tek. Bu şekilde artışlarımı yaptım. Ve tabanım genişlemiş oldu. İşaretleyicimi taşıdım. Yine çift ilmekle başlıyorum. Aynı noktada 2 tane sık iğneyi yaptım. Yanında da bir tane yaptım. Ve artış noktasına kadar devam ediyorum. Burada aynı noktada 2 tane ördüğüm yere geldiğimde artışa başlayacağım demektir. O kısma kadar örüyorum. Yine artış noktasına geldim. Bakın burada 2 tane V görünüyor. İlk ilmekte 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındakinde bir tane. Onun da yanında bir tane. Yani bir çift 2 tek yapmış oldum. Yine bir tane çift yapıyorum. Aynı noktada 2 tane. İki tane tek yapıyorum. Yani her iki ilmekte bir tane.
Tekrardan bir çift ve 2 tane de tek. Dönüşü sağlamış oldum. Diğer noktaya kadar devam edeceğim. Burada ilk artışı gördüğüm yere kadar birer tane sık iğne yapacağım. Bu 2 tane V'yi gördüğüm noktada benim artış yapmam gerekiyor demek ki. Bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek ile sırayı bitireceğim. Ve çanta tabanım da zannediyorum ki yeterli olacak zaten. O noktaya kadar örüyorum. Artış noktasındayım ve bahsettiğim gibi örüyorum. Şu an çantamızın tabanı bu şekilde görünüyor. Çantanızın altına tuttuğunuzda yeterli geliyorsa burada bırakabilirsiniz. Eğer yeterli gelmiyorsa, daha fazla geniş taban olsun istiyorsanız artışlara devam edebilirsiniz. Ya da başlangıçta çektiğiniz zinciri artırabilirsiniz. 30 çektiyseniz 30-35 yapabilirsiniz. Bu benim için yeterli. Bundan sonra hiçbir artış olmadan dönerek örmeye devam edeceğim. Her sıra sonuna geldiğimde işaretleyiciyi bir üst sıraya taşıyacağım. Her ilmekte bir tane sık iğne yapacağım. Ördükçe taban çukurlaşmaya başlayacak ve aynı üst kısımdaki gibi birkaç sıra boyunca görünene kadar örmeyi planlıyorum. Bu noktaya geldiğimde de herhangi bir artış olmayacak. Her ilmekte bir tane, başlangıç yerime gelene kadar devam ettireceğim. Daha sonra işaretleyiciyi bir üst sıraya taşıyıp örmeye devam edeceğim. Çantanın taban kısmını tamamladım. İpi kestim. Ama uzun bir ip bıraktım. Daha sonra bunu çantanın alt kısmına dikmemiz gerekecek. İpe de bir tane iğne geçirdim. Dikişe geçmeden önce çantanın alt kısmından bahsetmek istiyorum. Aynı üst kısımda yaptığım gibi zincirler yaptım. Daha düzgün durmasını istiyorum. Videonun o kısımdan tekrar izleyebilirsiniz. Burada birkaç sıra boyunca devam etmiştim sık iğneleri. Alt kısımda sadece bir sıra ördüm. İsterseniz üst kısımda yaptığınız gibi birkaç sıra boyunca devam edebilirsiniz. Şimdi çantanın tabanını çantaya dikmem gerekecek. Hizalıyorum. İpim taban kısmında sabit. Bunu çantaya tutturmam gerekiyor. Şimdi dikiş yaparken taban kısmındaki burada görünen ilmeklerin arka kısmını alacağım. Çantanın ise ön ilmeklerini alacağım. Yani ön kanatlarını. Arkasına batıyorum. Çantaya gelirken buradaki ilmeğin bana bakan kanadına iğnemi geçiriyorum. Tekrar taban kısmında arka ilmeği alıyorum. Çantada ise bana bakan ilmeği alıyorum. Bu şekilde dikişimi
yapacağım. Görüntüsü de bu şekilde. Bunu böyle hizalayıp çantanın taban kısmına dikeceğim. Taban kısmına dikmeyi tamamladım. Başladığım yere geri geldim. İpimi iç kısma gönderiyorum. Daha sonra iç kısımda düğüm atarak bunu burada gizleyeceğim. Şimdilik bir tane düğüm atıyorum çözülmemesi için. İpimi kesiyorum. Çantamız tamamlanmış oldu. Genel olarak bir ölçüsünü tekrardan vermek istiyorum. Orta kısımdan çantanın boyu 33 santim. Yan kısımdan 34 santim. ...19 santim taban genişliği. Gövde kısmı da 19 santim. Bir de şöyle ortadan askının boyuna bakalım. ...12 santim. El çantası için ideal. Siz bunu kol çantası yapmak isterseniz askıyı daha uzun örebilirsiniz elbette. Bu çanta market file çanta olarak da kullanılacak bir model oldu. İsterseniz içine astar dikmeyebilirsiniz. Ya da eğer dikiş makineniz varsa veya terzi ile bu iç kısmı astarı halledebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi bu şekilde bez kese kullanabilirsiniz. Bu şekilde büzgülü bir kese kullanacağım. İç kısma yerleştirdim. Çantam için en uygun boy bu şekilde. İç kısımda kese olduğuna çiçek desenleri daha belirgin oluyor gördüğünüz gibi. İsterseniz iç kısmı bir de bu kısma çıt çıt dikebilirsiniz. Ben kese kullanacağım için yapmayı tercih etmiyorum. Videomuz buraya kadardı. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Ördüğünüz zaman benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresim olacak. Buraya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Böylece kanalın büyümesine bana destek olmuş olursunuz ve yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.